Bugün aşure, ne yazık ki size aşurenin tadını tuzunu anlatamayacağım. Hakkınızı helal edin. Aşurenin nelerden kaynaklandığını size anlatamayacağım. Benim kendimce dünyam birazdan farklı. Allah bizi affetsin. Evet, aşure bir tarafı hüzün, bir tarafı sevinç. Ama hüzün ağır basıyor. Keder ağır basıyor. Böyle sevinecek bir şey bulamıyoruz. Biraz da böyle o Yezid ve avanesi Muharrem'in 10. gününü böyle tabiri caizse eğlenceye çevirmişler. Bugün 10 Muharrem diye yeniden Yezidiler türedi içimizde. Yezid'in yolunu canlandırdılar. Yezid'in yolunu canlandıraraktan yine o Muharrem ayını böyle bayram yapma telaşındalar. Hatta daha böyle artık ileri konuşuyorlar. Hazreti Hüseyin Efendimizin hata yaptığını, Emir-el Müminine karşı çıktığını, Emir-el Müminine karşı çıktığı için küfrüne kadar fetva verme cesaretine sahip oldular. Allah bizi muhafaza eylesin. Oysa aşureye bakış açım biraz daha farklı. Hani hepimiz burada bir aşure gibiyiz. Farklı renklerde, farklı tatlarda, farklı duygularda burada bir ve beraberliğin tadını yaşıyoruz. Aşureye baktığınızda bir sürü içinde kuru yaş meyve, işte ne bileyim kuru erzaklar bir yerde toplanıp harmanlanıyor ya. Hani benim meşhur bir metaforum var. İsa kazanı diyorum. İşte aşure de İsa kazanı gibi. Bütün tatlar, bütün renkler içinde ve bütün tatlar, bütün malzemeleri tatlandırıp ayrı bir hava katıyor. İşte bu Sufi topluluğu da böyle bütün her şeyin toplandığı ve bir kazanın içerisinde harmanlandığı bir topluluk gibi geliyor bana. O yüzden bu içinde bulunduğum topluluğu ben aşure kazanı gibi görüyorum. Evet, onun dışarı baktığında tek başına olunca bir hükmü yok. Fasulye. Dışarı baktığınızda nohut, bir hükmü yok. Ama normalde kazanın içerisine girince hepsi de ayrı bir lezzette, ayrı bir tatta, ayrı bir nefasette oluyor. Bu muhteşem bir aşure olmuş oluyor. Ben aşureye biraz da böyle bakıyorum. O yüzden böyle aşure günlerinde bütün kardeşler istiyorum ki herkes toplansın, herkes gelsin. Biz o rengimizi görelim, kendi kendimize o aşure kazanının içerisinde hemhal olalım, bir olalım. Baktığınız zaman kaşığı çalıyorsunuz aşure tabağına. Ben nohut yemem, ben fasulye yemem, ben bulgur yemem, ben şunu yemem, ben bunu yemem demiyorsunuz. Kaşığınıza o karışımdan geliyor, o karışımı yiyorsunuz. Ve Sufi topluluğu o karışım gibi. Dışarı baktığında tek başına hiçbir şey değil ama kazanın içerisine girince tatlanıyor. Cenab-ı Hak hepimizi tatlandırsın inşallah. O yüzden aşure günü bir taraftan bakarsan acı gün, Kerbela. Bir taraftan bakarsan sabrın günü, Hazreti Eyüp. Bir taraftan bakarsan umudun günü, Hazreti kim? Yunus. Bir taraftan bakarsan şükrün günü. Kim? Hazreti Nuh. Hani Nuh Aleyhisselam son gün yiyecek kalmamış. Bütün yiyecekleri toplayıp bir yemek yapmışlar. İşte o aşure kültür oradan geliyor. Normalde tabii aşureye bakınca da benim için gönüllü kazanını kaynatmak oluyor. Benim için normalde ümmetin ortak hatırası oluyor. Adem'den itibaren. Bütün peygamberlerin ortak hatırası ve bütün peygamber ümmetlerinin ortak hatırası olarak geliyor. Ve o yüzden aşureye bakınca ben ayrılık olarak görmüyorum. Aşure tevhid, birlik olmanın günü olarak aklıma geliyor. Ve aşure birlik ve beraberliğin pekiştiği, birlik ve beraberliğin pekiştiği, canların birbirlerine can oldukları gün olarak aklıma geliyor. Aşure o yüzden sadece normalde bir tatlı hükmünde gelmiyor bana. O yüzden hani Cenab-ı Hak ayet-i kerimede hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılınız demiş ya, hep birlikte, tek tek değil.
O yüzden aşure bu manada hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılmak olarak geliyor bana. Ve bütün bu noktada topluluk olarak herkesin birbirine sarıldığı, herkesin birbirine can olduğu, canında can bulduğu bir gün olarak aklıma geliyor. Aşure olunca o zaman cemaatin tek bir ses olduğu, tek bir cemaat olduğu, o tek bir sesin gür bir ses olduğu ve o gür bir sesin bütün İslam dünyasını, bütün dünyayı etkileyeceği bir gün olarak aklıma geliyor. O yüzden normalde Cenab-ı Hak bizi ayet-i kerimede parçalanmamızı, dağılmamızı istemiyor. Bir ve beraber olmamızı istiyor. Biz ailede bir ve beraber olma, ailede. Önce ailede başlayacak. Ailede bir ve beraber olma, mahallede bir ve beraber olma, illerde, ilçelerde bir ve beraber olma. Bu bir ve beraber olma halakasını genişletme olarak geliyor bana. İnsanların ufak tefek kusurlarına toleranslı davranma, insanların ufak tefek kusurlarını örtme, onları affetme, küçük nefsin, heva ve hevesin getirmiş olduğu böyle basit tartışmalardan kurtulma, ailenin içerisinde cennet bahçesi gibi bir aile kurma, anne, baba ve çocukların mutlu bir şekilde birbirlerine destek olduğu bir aile aklıma geliyor. Ve o ailelerin, o çekirdek ailenin Kur'an ve sünnete sımsıkı yapışıp o sımsıkı yapışmanın tadını, nefasetini, lezzetini etrafındaki insanlara da örnek teşkil ettirip tattırma olarak geliyor aşure deyince aklıma. Aşure gelince hani müminler birbirini sevmede, merhamette ve şefkatte bir beden gibidir. Onun bir uzvu rahatsız olursa diğer uzuvlar da uykusuz kalır, o acıyı hisseder diyen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin sözüne sadık olup yani ailede veya toplumda veyahut da bizim topluluğumuzun içinde normalde birbirine şefkatle bakan, birbirine merhametle bakan, birbirinin eksiğini, kusurunu örten, birbirinin yanlışını görmeyen, toleranslı davranan bir gün olarak aklıma geliyor. O yüzden aşure deyince bu topluluğun birbirini sevmesi, birbirine muhabbet beslemesi, birbirlerini şefkatle, merhametle kucaklaması, birbirlerinin eksiğini, kusurunu örtmesi, tamamlaması, varsa birinin bir şeye ihtiyacı, o ihtiyacının görülmesi olarak geliyor aşure denilince aklıma. O yüzden aşure deyince aşurede sadece yeme içme hiç aklıma gelmiyor. Diyorum ki bütün kardeşler toplanacaklar, birbirleriyle kardeşliklerini tesis edecekler. İller, ilçeler, köyler, mahalleler birbirleriyle arkadaşlık kuracaklar, aşina olacaklar. Mahşerde birbirlerini tanıyacaklar, hesap gününde birbirlerini tanıyacaklar, birbirlerinin koluna girip destek olup o kutlu yürüyüşe devam edecekler. Aşure denince aklıma o geliyor. Dostların, kardeşlerin, arkadaşların birbirlerinin cemallerine bakıp cemalleşip birbirlerine muhabbet besleyip selamlayıp birbirlerine dua edip birbirlerine yardımcı olmaları, destek olmaları aklıma geliyor aşure denilince. O yüzden aşure denince şeytanın aramızda kin ve nefreti kusmaya çalışırken bizlerin şeytanın kin ve nefretine karşı çıkışımız, şeytana dur deyişimiz ve şeytanı hem kendi içimizden hem topluluğun içerisinden atmak olarak geliyor. Çünkü şu topluluk burada şeytana karşı verilmiş bir savaş, şeytanlaşmış insanlara, beyinlere, akıllara karşı verilmiş bir savaş, şeytan ve heva ve hevesini ilah edinen insanlara ve şeytanlaşmış kimselere verilmiş bir cihat olarak görünüyor. Çünkü şeytan ve şeytanlaşmış insanlar Kur'an ve sünnet dairesinde insanların toplanıp Kur'an ve sünneti anlama, yaşama, yaşatma mücadelesi vermesini istemez. Dünya deccaliyet sistemi Kur'an ve sünnetin yaşanma ve yaşatılma mücadelesi hoşuna gitmez. Küçücük bir topluluk da olsan, sen Kur'an ve sünnet diyorsan, Kur'an ve sünnetin yaşanması ve yaşatılması için mücadele noktasında duruyorsan bil ki o deccalist sistemi sen ırgalıyorsun. İstersen tek başına ol. O deccalist sistem, o şeytani sistem, o Vahabi sistem, o narsist sistem, o kapitalist, deccalist, zalim sistem bil ki ondan ırgalanıyor, rahatsız oluyor.
Eğer sen gerçekten Kur'an ve sünnet diyorsan, gerçekten imamların içtihadı diyorsan, sen gerçekten Allah sevgisi, Resulullah sevgisi, mümin sevgisi diyorsan ve dünyanın öbür ucundaki bir Müslümana olan zulümden rahatsızlık duyuyorsan, ondan acı çekiyorsan, bil ki deccalist sistem senden rahatsız. Bil ki şeytani sistem senden rahatsız. Ve o deccalizme karşı, o şeytanizme karşı büyük bir cihat eri olarak sen duruyorsun.